Herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni birçok kriterli karar verme yöntemi olan ve kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla önerilen FUCOM yöntemiyle örnek bir uygulama çözeceğim. FUCOM, Full Consistency Method kelimelerinin baş harflerini ifade ediyor. Ve Türkçe olarak da FUCOM'u tam tutarlılık yöntemi olarak ifade edebiliriz. Kanalımızda daha önce kritik, entropi ve SVARA gibi kriter ağırlıklandırma yöntemlerine yer vermiştim. Bunlardan kritik ve entropiyi objektif kriter ağırlıklandırma yöntemleri olarak, SVARA'yı ise subjektif bir kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak tanımlamıştık. Bu bağlamda düşündüğümüzde FUCOM yöntemini subjektif bir kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak karar verme literatüründe konumlandırabiliriz. Subjektif kriter ağırlıklandırma yöntemi çözüm yapabilmek için uzman görüşüne ihtiyaç duyduğumuz yöntemler olarak kabaca toparlayabiliriz. Şimdi FUCOM'un AEP, ANP, BESFORCE gibi bazı ağırlıklandırma yöntemlerine göre temel birkaç avantajı var. Çok kısaca bunlara değineyim. FUCOM'da az sayıda ikili karşılaştırma ile çözüme ulaşabiliyoruz. Örneğin n adet kriter olması durumunda karar probleminde sadece n-1 adet ikili karşılaştırma yaparak çözüme ulaşabiliyoruz. Az sayıda ikili karşılaştırma yapılması kriterlerin karar verici tarafından daha tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyor. Ve FUCOM yönteminde tam tutarlılık esas alındığı için karar vericinin herhangi bir şekilde tutarsız değerlendirme yapılmasının önüne geçilebiliyor. Ve bu durumda tabii ki kriter ağırlıklarının daha güvenilir bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlıyor. FUCOM yönteminin doğrusal programlama temelli bir modelle çözüm elde edilebildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla videomuzdaki örnek uygulamayı çözerken de Excel Solver aracılığıyla geliştirdiğim bir çözücü dosyasıyla FUCOM'daki örnek problemimizi çözeceğiz. Bu çözüm dosyasını dilerseniz indirebilirsiniz. İndirme bağlantısını videodaki yorum kısmına bırakacağım. Şimdi öncelikle çok kısaca adımları gösterelim ve bir Excel dosyası var, onu açalım. Ardından örnek uygulamamıza çözmüş olalım. Excel dosyasını şablon olarak oluşturduğum Excel dosyasını açtım. Burada tabi 9 kritere kadarlık bir şablon dosya oluşturdum. Şimdi çok kısaca yöntemimizin uygulama adımlarından bahsedelim. Öncelikle yöntemin ilk adımında karar verici kriterlerin sıralamasını yapıyor. Ve bu sıralamayı da kriterlerin önemine göre belirliyor. Ve en fazla önemli gördüğü kriterden en az önemli gördüğü kritere doğru bir sıralama yapıyor. Yani birinci aşamada kriterlerin sıralaması var. Şimdi örnek problemde 4 tane kriterim olduğunu varsayalım. Burada 4 kriterlik oluşturduğum şablon dosyada kriterleri şöyle A, B, C ve D adlarını vereyim. Ve kriterlerin sıralamasını yapalım. En önemli kriterimiz A olsun. A'yı ikinci sırada C olsun. Üçüncü sırada B olsun ve dördüncü sırada D olsun. Buraya tabi 1, 2, 3, 4 yani sıralamayı yaptıktan sonra da gördüğünüz üzere sıralı bir şekilde aşağıdaki burada bir şartlı bir formül yazdım eğer ile başlayan. Ve böylelikle kriterlerin önem sırasına göre A, C, B, D şeklinde bir sıralama elde edilmiş oldu. İlk aşamayı böylelikle tamamlamış oldum. İkinci aşamada karar verici yine kendi uzman görüşüne dayanarak bu sıralanan kriterlerin karşılaştırmalı önceliklerini belirler. Böylelikle kriterler için karşılaştırmalı öncelik vektörleri elde edilmiş olur. Burada 9'lu bir skala kullanılıyor ve 1-9 ölçeğinde karar verici bunları değerlendiriyor. Burada 1 eşit önem düzeyini gösterirken 9 oldukça önemliyi temsil ediyor. Şimdi örnek uygulamamızda A en önemli kriter olduğu için buraya 1 değerini yani kendisi olduğu için buraya 1 yazmak durumundayım. Ve A'nın C'den 2 düzeyinde önemli olduğunu veya 2 kat önemli olduğunu, B'den 5 kat önemli olduğunu, D'den ise 8 kat önemli olduğunu belirlemiş olsun karar verici. Gördüğünüz üzere buradaki karar verici karşılaştırmalarını hep en önemli kritere göre yapıyor. Yani A C'den 2 kat önemli, A B'den 5 kat önemli, A D'den 8 kat önemli şeklinde bu değerlendirmeyi, bu 9'lu skalayi kullanarak yapıyor. Ardından değerlendirme kriterlerini yani karar probleminde yer alan bu kriterlere ilişkin değerlendirmeler sonucunda
bu kriterlerin karşılaştırmalı öncelik vektörleri elde edilmiş oluyor. Yani şurada phi a bölü c 2 bölü 1, yani a'nın c'den 2 kat önemli olduğu. Phi c bölü b 5 bölü 2. Phi b bölü d ise, yani b ile d'nin karşılığında 8 bölü 5'i görmüş oluyoruz. Böylelikle ikinci aşamayı da tamamlamış oluyoruz. Yöntemin son adımında ise artık kriterlerin önem ağırlıklarını hesaplayacağız ve kurduğumuz bu modeli Excel Solver yardımıyla çözeceğiz. Burada iki tane koşulu sağlamak gerekiyor. Birinci koşulumuz ağırlık katsayılarının oranının karşılaştırmalı önceliğe eşit olması. Yani yukarıdaki karşılaştırmalı öncelikleri oranının ağırlık katsayılarının oranına eşit olduğunu görüyoruz. Bu defa WA bölü C, WC bölü B, WB bölü D şeklinde ifade ettiğimizi burada görüyorsunuz. Ardından ikinci koşul, buradaki ağırlık katsayıların bu nihai değerlerinin matematiksel geçişliliği sağlaması gerekiyor. Örneğin şu kısma bakacak olursak, WA bölü B'yi elde edebilmek için zaten burada daha önce görmüştük. A'nın B'den 5 kat önemli olduğunu görmüştük. Ve burada da WA bölü C çarpı WC bölü B yaptığınızda WA bölü B'yi elde etmiş oluyorsunuz. Yani 2,5 ile 2'yi çarptığınızda 5'i elde etmiş oluyoruz. Yani buradaki bu matematiksel geçişliği sağlayacak kısıtları da eklemek amacıyla bu ikinci koşulu test etmiş oluyoruz. Bu matematiksel geçişliğe tam olarak uyduğumuzda da zaten tam tutarlılığı sağlamış oluyoruz ve en nihayetinde tam tutarlılıktan sapma değeri sıfıra eşit olmuş oluyor çözüm yaptığımızda. Ve son olarak tabii ki doğrusal programlama modeli kuruluyor. Yani buradaki bu gördüğünüz katsayıları, ağırlık katsayılarını kullanarak burada doğrusal programlama modelinin kurulduğunu görüyorsunuz. Bu kısıtların hepsini tek tek buraya yazdık. Kriter ağırlıklarının toplamının 1 olması kısıtını ekledik ve kriterlerin önem ağırlıklarının sıfıra büyük eşit olduğunu, yani pozitif olma koşulunu buraya ekledik. Tabii ki Foucault yöntemiyle ilgili makalelere veya kaynaklara bakarsanız bu teorik kısımla alakalı daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Ben sadece kısaca burada değinmek istedim. Şimdi bu kısmı da tamamladıktan sonra, yani modeli kurduktan sonra artık Excel Solver'ı çalıştırarak çözümü elde edeceğiz. Burada tabii ki Excel Solver'ı çalıştırmadan önce buraya bazı hücreleri az önce gizlemiştim. Şunu şöyle şuralara 2 kere tıklayarak açalım. Buraya çünkü bazı formülleri girmek gerekiyor. Videoda detaylı bir şekilde göstereyim. Bu kısımda gördüğünüz üzere matematiksel geçişliğin sağlandığı yerlere ben buraya ilgili formülleri yazdım. Yani A bölü C, C bölü B, B bölü D, A bölü B ve C bölü D olmak üzere gördüğünüz üzere buradaki bölme işlemlerini yaparak buradaki kısıtları buraya sağlamış oldum. Ve ağırlıkların toplamının 1 olduğunu bu hücreye tanımladım. G12 hücresine. Buraya da yine şuradaki matematiksel modelleri çözebilmek için bazı formüller yazdım. İndirdiğiniz dosyada bunları siz daha detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi ben burayı çok uzatmadan hemen çözüme geçelim. Veri sekmesinden çözücüyü çalıştırıyoruz burada. Ve burada yazdığım formülleri göstermek istiyorum. Hedef hücremiz tam tutarlılıktan sapmanın minimum olduğu hücre. Burada B14 hücresi. Dolayısıyla buraya tıklayıp B14'ü işaretliyorsunuz. Amacımız bunu minimum hale getirmek olduğu için amaç burada en küçükleme oluyor. Değişen hücrelerimiz, yani kriter ağırlıkları nereye gelecek ve tam tutarlılıktan sapma değeri ne olacak kısmını girdiğimiz yer burası. Dolayısıyla değişen hücreler, yani kriterlerin önem ağırlıkları gördüğünüz üzere B12 ve E12 hücreleri arasında. B12, E12'yi seçtim. Araya noktalı virgül koyup bir de buradaki tam tutarlılıktan sapma hücremde B14 hücresi. Bu kısma da bu aktarımı yaptım. B12, E12'nin yani kriter ağırlıklarının sıfırda büyük veya eşit olması gerekiyor. Yani pozitiflik koşulu negatif olmaması gerekiyor burada daha doğrusu. B12, E12 şuradaki yani kriter ağırlıklarının büyük eşit sıfır kısıtını ekledim. Bunların toplamını G12'ye tanımlamıştım. Yani 4 tane kriterim var. Bunların ağırlıklarının toplamının 1 olması gerekiyor. Ve şu kısıt kısmında yazdığım formüllerin, yani G14'ten K15'e kadar ki olan kısmında yine B14 hücresine küçük veya eşit olması gerekiyor.
Buraya bu formülleri tanımladım. Kısıtlanmamış değişkeni pozitif yap sekmesini işaretledim ve buradan da basit LP'yi işaretliyorum. Yani doğrusal programlama modeli çözdüğüm için. Bu şablon dosyada zaten bunlar hazır bir şekilde sizin önünüze gelecek o dosyayı indirdiğinizde. Şimdi çöz diyelim. Çözüm yaptığımda özgün çözümü sakla ve tamam diyorum. Gördüğünüz üzere A kriterinin önem ağırlığının 0.548, C'nin 0.274, B'nin 0.111, D'nin ise 0.068 olduğunu görüyoruz. Burada yine buradaki değerleri gösteren de bir grafik buraya eklemiş oldum. Böylelikle FUCOM yöntemiyle 4 tane kriterin yer aldığı bir karar problemi için örnek bir çözümü Excel Solver aracılığıyla elde etmiş oldum. Tabii ki burada tek bir karar vericinin görüşleriyle model kurulup çözüldü. FUCOM yöntemini grup karar verme süreçlerinde de kullanabilirsiniz. Yani örneğin bu karar problemi için düşünürsek 5 tane karar vericimiz var ise 5 karar verici için ayrı ayrı bu dosyayı çözdüğümüzde 5'inin birden kriter ağırlıklarını elde edip daha sonra onların sonuçlarını bir şekilde aritmetik ortama veya geometrik ortama alarak bütünleştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere hazırladığım örnek şablon dosyada 9 kritere kadarlık bir çözüm olduğunu görüyoruz şu aşağı kısımda. Peki 9 kriterden fazla olursa ne olacak? FUCOM yöntemi bu durumda kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılabilir ama kriter sayısı çok fazla arttığı zaman karar vericinin her ne kadar FUCOM yöntemi tutarsızlığa izin vermeyecek şekilde tasarlansa bile değerlendirmeleri daha sağlıklı olmayabilir. Kriter sayısının çok fazla olduğu durumlarda. Dolayısıyla bu tarz durumlarda kriter sayısının çok yüksek olduğu karar problemlerinde onu hiyerarşik olarak problemi kurgulamanızı öneriyorum. Örneğin hiyerarşik yapıya bir örnek verelim. Örneğin bir maliyet kriterimiz olsun ve bu maliyet kriterinin altında birden fazla maliyet kalemi ile alakalı kriterler olabilir. Örneğin ana kriterim maliyet. Ana kriterimin altındaki alt kriterler satın alma maliyeti, bakım maliyeti, güncelleme maliyeti gibi alt kriterler olabilir. Yani bu tarz bir yapıda ana kriter maliyet, alt kriterler ise bahsettiğim gibi satın alma, bakım, güncelleme maliyeti gibi bir şekilde formüle etmek gerekebilir. Böyle bir durumda da çözüm yaparken öncelikle ana kriterleri kendi arasında değerlendirir karar vericiler. Ana kriterler için çözüm elde ederiz. Ardından alt kriterleri kendi arasında değerlendirir karar vericiler. Alt kriterler için çözüm değerlerini elde ederiz ve bu ağırlıkların birbiriyle çarpılmasıyla da nihai olarak kriter ağırlıklarını elde edebilirsiniz. Dolayısıyla kriter sayısının çok yüksek olduğu karar problemlerini hiyerarşik bir yapıya dönüştürerek FUCOM yöntemiyle çözüm yapabilmeniz mümkündür. FUCOM yöntemi gerek az sayıda ikili karşılaştırma ya ihtiyaç duyması gerekse de tutarsızlığın önüne geçmesi bakımından oldukça önemli bir kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak özellikle son yıllarda literatüre girmiş durumda. Ve çözüm süreci de gördüğünüz üzere diğer yöntemlere kıyasla oldukça kısa ve basit. FUCOM yöntemiyle çözdüğüm örnek uygulamayı aşama aşama aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. En yakın zamanda diğer çok kriterli karar verme yöntemleriyle ilgili videoları da kanalımıza eklemeye devam edeceğim. Gelecekteki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.